Uzay istasyonunda uzayda insan yaşamı ve kolonileşme konusunda çok fazla deney yapılmaktadır. İnsan uzayda yaşadıkça neler olabilir gibi derin sorulara cevap aranmaktadır. Uzay yaşamı dünyamızdan farklı olduğu için astronotların yaptığı ve yaşadığı deneyimler tüm insanlık için önem arz etmektedir. Destiny, Kader adlı 28 adım uzunluğundaki laboratuvar modülü 2001 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk ulaştığında dünyamız ve bizler hakkında bilgi sahibi olmak adına eşsiz bir fırsat ortaya çıktı. Bu alüminyum modülün birleştirilmesine katkıda bulunan astronot Tom Jones, modülü uzay istasyonunun araştırma, komut ve kontrol kabiliyetinin cesaret merkezi olarak değerlendirdi. Yıllar sonra Destiny'ye Columbus ve Kibo adında umut anlamına gelen iki laboratuvar daha eklendi. 8 millik titreşimli duvarların içinde bitki yetiştirmekten elektronik burunun tehlikeli kimyasal madde sızıntıları ne kadar iyi tespit ettiğine kadar varan 700'den fazla deney gerçekleştirildi. Yerçekimsiz bu ortamdaki deneyleri gerçekleştirmek elbette çok zorlukları beraberinde getiriyor. Henry Ford Sağlık Sistemleri Yönetici Araştırmacı Scott Dulkowski, ekipman eğitimli, personel ve eğitim süresi eksikliğinin yanı sıra uzayda oluşabilecek çok büyük tıbbi problemler var diyor. Araştırmacılar uzaydan dönen kişilerin kemik erimelerinin ve organları ve görme duyularındaki değişikliklerin sebepleri üzerine çalışmaya devam ediyor. Dulkowski, mürettebatın sağlık durumunu gözlemlemek için kullanılan ultrasonun makinesel işlevlerini var olan kardiyovasküler araştırmaların ötesine götürmekle görevlendirildi. Ultrason muayenelerinin organlar ve kemiklerde bozukluklar ortaya çıkardığını keşfeden Dulkowski, kendimizi neredeyse MacGyver gibi hissettik şeklinde konuştu. Dulkowski'nin ekibi, bundan 10 yıl önce ultrasonun astronotların kafası içerisindeki basınçta değişikliklere sebep olduğunu bulguladı. Bunun sonucu olarak bugün mürettebattan herkes uzaydaki görevlerinden önce, görev esnasında ve görev sonrasında ultrasonlu göz muayenesine tabi tutuluyor. Ayrıca mürettebattan dünyaya dönen kişilerde birkaç santimlik boy uzaması da gözlemlenmekte. Japonya Uzay Sahası Keşif Ajansı astronotu Koichi Wakata, uzayın omurga kıvrımında ne tür değişikliklere sebep olduğunu görmek için ultrason kullanıyor. Benzer bir teknoloji yeryüzündeki çalışmalar için de uygulanmaya başlandı. Askeriyeler tıbbi teçhizatları içerisinde ultrason makineleri bulunduruyor. Ultrason, Turin, Pekin ve Vancouver'da olimpik atletlerde fayda sağladı. İlaveten gelişmiş ülkelerdeki hamile kadınlar Amerikalı doktorlara eş zamanlı danışabilmek için bu teknolojiyi kullanıyor. Uzay istasyonunda şimdiye dek en uzun soluklu araştırma olan ve toplamda 5 yıl sürmesi beklenen deneyde ise astronotların kan ve idrarları üzerinde işaretler oluşturularak stresin uzaydaki etkisinin bulunması hedefleniyor. Johnson Uzay Merkezi'nin yönetici araştırması Steven Platz, sebep yalnızca ağırlık yoksunluğu değil, aynı zamanda yüksek ölçüde radyasyon ve tuzlu beslenmeye maruz kalmak. Uzay, insan vücudu için büyük bir haksızlık şeklinde konuştu. Enflamasyon ve yüksek seviye oksidanlar, atar damarların sertleşmesine ve dolayısıyla dünya üzerinde ölümün başlıca sebebi olan kalp hastalıklarına neden olabilir. Platin bulguları yalnızca astronotlar için değil, şeker, hipertansiyon hastaları ve stresli yaşayan tüm insanlar için geçerli. Şaşırtıcı bir diğer çalışma ise dondurulmuş fare spermi ile uzayın üreme üzerindeki etkisinin araştırılıyor olması. Japonya'daki Riken Gelişimsel Biyoloji Merkezi'nin yönetici araştırmacılarından Teruyuko Wakayama, embriyonun ana rahminde implantasyonu için yer çekiminin gerekli olup olmadığını henüz bilmiyoruz diyor. Belki de bir uzay kolonisinde bebek yapabilmek için kadınların implantasyon olana dek birkaç gün yapay bir yer çekimi ortamında kalmaları gerekebilir. Şimdiye dek uzayda üreme ile ilgili çalışmalarda deniz kestaneleri,
balıklar, amfibi hayvanlar ve kuşlar kullanıldı. Hatta aydınlık ve karanlık, gündüz ve gece arasındaki geçişin bile 24 saatlik ritme veya biyolojik saatlere etkisi olup olmadığı araştırılıyor. Bu alandaki bulgular yalnızca Mars'a gitmek gibi daha büyük görevlere kalkışan astronotlar için değil, aynı zamanda dünyadaki uyku düzensizliği veya düzensiz iş vardiyası olan insanlar için de önem teşkil ediyor. Aslında uzayda geçen tüm zorluklar dünyada da yankı uyandıracak yenilik olarak cereyan ediyor. 1994 yılında yapılan etilen gaz temizleme makinesi, havadaki patojenleri şarbon gibi öldüren bir hava temizleyicisinin ortaya çıkmasına olanak verdi. Astronotların ter ve idrarlarını içilebilir suya döndüren su filtreleme sistemi ise 500 bin kişinin temiz suya ulaşabilmesini sağladı. Ayrıca uzayda umut vaat eden robot kümeleri de bulunmakta. Robonaut 2011 yılında uzaya fırlattığı robotların merdiven trabzanı temizleme veya envantere işleme gibi rutin işler için kullanımı test ediliyor. Yardımcı proje müdürü Casey Joyce, robotlar gereksiz işleri çok iyi beceriyor. Çünkü bu gereksiz işler gerçekleştirmeyi olay yapmıyorlar diyor. Robotlar belki de bir gün yeryüzündeki doktorların denetimi altında ultrason çekmek veya benzer tıbbi görevleri gerçekleştirmek için de kullanılabilir. Bu alan teletıp olarak adlandırılıyor. Soğuk alev, hiçbir görünür alevi olmayan düşük sıcaklık yanmaları soğuk alev olarak bilinir. Soğuk alev deneyi ile düşük yerçekiminde yakıt ve katkı maddelerinin çeşitli damlacıklarının bu düşük sıcaklıkta yanma olayı da incelenmektedir. Işık efektleri, ışık oyunları günlük yaşantımızda ve sirkadyen ritimde güçlü bir rol oynar. Gece vardiyaları ve uzay stresleriyle birlikte uzay istasyonlarındaki astronotların her 24 saatlik dilimde çoklu aydınlık ve karanlık döngülere maruz kalması uyku miktarlarının kalitesini etkilemekteydi. Bu çalışmalar sadece bir kısım ve öne çıkan çalışmalardır. Bunlar haricinde birçok fazla deney bulunmaktadır. Ben özellikle bu makale içerisinde daha çok sağlık ve insanların uzayda yaşaması üzerine olan deneyleri bahsettim. Tabii ki çok farklı deneyler de mevcut. Benim özellikle almak istediğim Mars'a gidişte kullanılacak deneyler oldu. Yani bir insan sağlığını etkileyen ve astronotları ilgilendiren deneyler üzerinde topladığım bir makale oldu bu. İleride yani Mars seyahati yapabilecek pozisyona geldiğimizde bunlar bizim belirleyici özellikler şeklinde yapılan deneylerimiz olacak. Yani çünkü neden derseniz insanların Mars'a giderken ne gibi sıkıntılar çekeceklerini Uluslararası Uzay İstasyonu'nda az çok keşfedebiliyoruz bu deneyler ile. Özellikle Scott Kelly'yi daha önce kanalımda bir podcast'i de mevcut. Scott Kelly bu deney için kullanılmıştı. Mesela Scott Kelly uzay istasyonundayken kardeşim Mark Kelly de dünyadaydı ve bunun üzerine birçok makale yazıldı, birçok inceleme yapıldı astronot üstünde ve uzayda nasıl bir tepki oluşacağı, nasıl bir insan vücudunun sistemi açısından nasıl değişiklikler yaratacağı incelenmiş oldu. Bu da ek bilgi olarak veriyorum. Bu da benim bildiğim bir şeydi ve podcast'ı yapmıştım kanalda. Ona da bakabilirsiniz. Diğer deneyler var. Yani bunlardan bahsetmek ve almak istemedim. Çok uzun olacaktı konu. O diğer deneyler de daha çok yani liselerin ya da üniversitelerin uzay istasyonuna yolladığı deneyler oluyor. Ya da NASA'nın ya da diğer ajansların belirlediği kapsamlı deneyler oluyor ama insanlarla alakalı kısmı çok az olduğu için onları dahil etmedim. Dediğim gibi daha çok astronotlar üzerinde yapılan deneylerle ilgili bilgi vermek istedim. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.